Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bebeğimin gövdesini yapacağım. Bütün ayrıntılarıyla size anlatıyorum arkadaşlar. Bölümler halinde, videolar halinde bebeğimin yapımını göstereceğim. Bebeğimin kafasında tel kullandım, boyun kısmında döner kafa yaptım. Kollarında tel var, bacaklarında tel kullanmadım. Bakın her detayı çok sevimli oldu bence. Şimdi hemen gövde yapımıyla bu videoya başlayalım. Birinci bölümde kollarını ve bacaklarını örüp hazırlamıştık. Şimdi bu bölümde devam edeceğiz. Burada bırakmıştık arkadaşlar. Beyaz ipe geçeceğim. Beyaz ipi aldım. İkinci bacakta, bu sağ bacak olacak. Son dördüncü sık iğnenin çekim kısmını beyazla çekiyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu ten rengi ipi böyle çektiğimiz zaman orada sıkışıyor. Sonra bu iki ipi düğümleyeceğim. İşareti çıkaralım artık. Ten rengi ipi de kesiyorum. Şimdi 3 zincir çektim. Bu sağ bacak oluyor. Bakın arkadan bakıyoruz bacağa. Bebeğin kendisini sağ bacağı. Bu da sol bacağı. Diğer bacağı aldım. Şu bitiş sık iğnesine bir daha batacağım arkadaşlar. Aslında oraya batmayacağım ama delik oluşmasını istemiyorum. O yüzden önce buraya batıyorum. Çektim. Sonra esas batmam gereken sık iğne şu. Sıradaki sık iğne bu. İkisini birlikte örerek burada delik oluşmasını engelliyorum. Burada birleştirince delik oluşuyor. Direkt ilk sık iğneden başlayınca böyle daha güzel oluyor. Şimdi 1 olarak sayıyorum bunu. 24 sık iğnem var bacağın üstünde. 24 sık iğneyi böyle örüyorum. Yirmi iki, 23. Bakın buraya da batacağım. Şuraya batmıştım bağlarken. Oraya mutlaka batın bir kez daha. Şimdi zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapacağım. Zinciri şöyle çeviriyorum. Tek kanadını alıp 3 tane sık iğne yapacağım. Her bir zincire bir tane. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Bakın yine buradaki son sık iğneye batıyorum. Çekiyorum ve sıradaki sık iğneye batıyorum. Yani bacağın üzerindeki ilk sık iğneye battım. Topladım. Burada da aynı işlemi uyguladım. İlk başta yaptığım gibi bir sık iğne sayıyorum burayı. Devam edeceğim. Yine 24 tane sık iğne öreceğim. ...23 şu battığımız sık iğneyi atlamayın arkadaşlar. Aslında oraya bir daha batacağım. Burada sadece delik oluşmasın diye battım. 23, 24 sayarak yapın. Bunu unutmayın arkadaşlar. Buraya bir tane daha yapacağız. Şimdi zincirin üzerine geldim. Zincirin diğer tarafına 3 tane sık iğne yapıyorum.
Bacaklarımız birleşti. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya işaret ipi koyuyorum. Sıra başım burası olacak artık. Sayım 54 sık iğne oldu. Bakın burada ilk başlarken şurada ilk sık iğne biraz sıkışıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Sayım 54 sık iğne olması lazım. 54 sık iğneyi 7 sıra daha öreceğim. Dümdüz 7 sıra yapacağım. Bakın böyle başlayacağım buradan. Sonra buradan zaten sık iğnemizi yapmıştık. 3 sık iğne böyle devam edeceğim. Diğer bacaktan da işaretimin olduğu yere kadar 54 sık iğnemi tamamlayacağım. Bu şekilde 7 sıra daha yapacağım toplam. Yani toplam beyazla 8 sıra olmuş olacak. Beyaza geçtikten sonra 8 sıra, 7 sıra daha 54 sık iğne yapıp geleceğim ben. 7 sıra 54 sık iğne yaptım. Toplam beyazla 8 sıra olmuş oldu. Şimdi bu sırada işaretimi çıkarıyorum. Ten rengi ipimi alacağım. Son sık iğnenin şöyle çekim kısmından ten rengi ipi geçiriyorum. Beyaz ipi çekiyorum. Burada sıkışıyor ve kesiyorum. Birazdan düğümleyeceğim bu iki ipi. Şimdi bu sırada arka loblardan öreceğim. Yani blosundan yapacağım sık iğnelerin. İlk sık iğnemiz burada. Her birine bir tane batıyorum. Bu sırada bu şekilde 54 sık iğne öreceğim. Arka loblarına batarak. Sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. Bu arada bu ipleri de düğümleyelim. Ben bu arada elyaf yerleştirdim şu bacak kısımlarına sıkıca. Bakın böyle elyafı da makasın yardımıyla şöyle bastırarak sıkılaştıralım. Şimdi bir sıra 54 sık iğne yapıp geliyorum. Bir sıra ördüm. İşaretimi takıyorum ve devam ediyorum. Bu sırada eksiltme yapacağım. Normal batıyoruz artık. Yani normal bir şekilde batıyoruz. Arka lobuna batmıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 7 ördüm, 1 eksilttim. Bunu toplam 6 defa tekrarlayacağım. 7 ör 1 eksilt, 7 ör 1 eksilt şeklinde. Sıranın sonunda yine 6. 7 ör 1 eksilti yapmış olacağım. Tamamladım eksiltmelerimi. Sayım 48 sık iğneye düştü. Bir sıra 48 sık iğne yapacağım şimdi. Bir sıra 48 sık iğneyi yapıp geliyorum. Bir sıra 48 sık iğne yaptım. Bu sırada eksiltme yapacağım. 6 tane tek tek örüyorum. Altı tane sık iğnemi yaptım. Eksiltiyorum. 6 ör 1 eksilt şeklinde. Yine toplam 6 defa eksiltme yapacağım. 6 ör 1 eksilt. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. 6 defa 6 ör 1 eksilt yaptım. Sayım 42 sık iğneye düştü. Şimdi 42 sık iğneyi dümdüz öreceğim. 13 sıra öreceğim. Böyle dönerek işaretimin yerini değiştirmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim. Bu şekilde 42 sık iğneyi
13 sıra dümdüz öreceğim. Bu arada elyaf yerleştirelim sıkıca bacak kısımlarına. Şimdi 13 sıra 42 sık iğne yapıp geliyorum ben. 42 sık iğneyi 13 sıra dümdüz ördüm. Şimdi bu sırada kollarını ekleyeceğim. Burada ilk başta sıranın başında 10 tane sık iğne örelim. Sekiz, 9, 10. Şimdi kolumun birini alıyorum. Parmak öne gelecek şekilde, ön kısma gelecek şekilde yerleştireceğim. Kolun üzerinden 3 tane sık iğne öreceğim. Ortadaki 3 sık iğneyi 1, 2, 3 şuraya batıyorum ve gövdedeki sıradaki sık iğneye batıyorum. Birlikte 3 tane sık iğne öreceğim. Karşılıklı kol ve gövdeden alarak. 2, 3. Şimdi ön kısımdan batmadığım sık iğneden başlıyorum. Buna battım. Şuradan başlıyorum. 18 tane sık iğne örüyorum. Diğer kolun yerine kadar 18 sık iğne yapıyorum. On yedi, 18. Diğer kolu aldım. Onun da parmağının öne gelmesine dikkat ediyorum. Yine ortadaki kolun ortasındaki 3 sık iğneyi gövde ile birlikte öreceğim. Böyle aldım. Aynı şekilde birleştiriyorum. Sonra gövdeye dönüyorum. Gövdeden de 8 sık iğnem kaldı. Sekiz tane sık iğnemi ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım yine 42 sık iğne. Şimdi bu sırada devam ediyorum. Buradan 10 tane öreceğim. On sık iğneyi ördüm. Şimdi kolun üstünden batmadığım sık iğneden devam ediyorum. Şuradan böyle sırayla şimdi şuraya geçiyorum. Kolun üstünde 9 tane sık iğnemiz var. Sekiz, 9 tane ördüm. Yine ön kısımdan 18 tane sık iğne öreceğim. Diğer kola kadar 18 sık iğneyi örüyorum. On sekiz tane ördüm. Kola geçiyorum.
Kolun üzerinden de 9 sık iğne yapacağım. Altı, 7, 8, bir tane de burada var. 9 tane sık iğnemi ördüm. Gövdede 8 sık iğnem var. Sekiz sık iğneyi ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 54 sık iğne oldu. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağım. Şu ipleri içeriye alalım. Eksiltme ile başlıyorum sırama. Eksilttim. 7 tane sık iğne örüyorum. Eksiltiyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. Yedi tane ördüm. Yine eksilttim. 7 tane öreceğim. Eksilt 7 sık iğne şeklinde 6 defa eksiltme yapacağım. Önce eksiltiyoruz, sonra 7 sık iğne örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Eksilt 7 sık iğne, eksilt 7 sık iğne 3 defa yaptım. 3 defa daha eksilt 7 sık iğne, eksilt 7 sık iğne, eksilt 7 sık iğne, işaretimin olduğu yere kadar yapacağım. Eksiltmelerim bitti. Sayım 48 sık iğneye düştü. Şimdi 29. sırada 9 tane örüyorum. Sekiz, 9 tane ördüm. Şimdi peş peşe 3 tane eksiltme yapacağım. 1, 2, 3 tane eksilttim. Yine 18 sık iğne yapacağım. Diğer kolun üstüne kadar böyle 18 sık iğne yapıyorum. On sekiz sık iğne yaptım. Yine 3 defa peş peşe eksiltme yapacağım. 3 tane. 2, 3. Burada 9 sık iğnem kaldı yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayım 42 sık iğneye düştü. Bu arada elyaf yerleştirdim ben şu kısımlara. İlerledikçe bitmesine yakın daha sıkı dolduracağım.
Burada ilk başta bu sırada 8 tane örüyorum. 6, 7, 8 tane ördüm. Yine peş peşe 3 tane eksiltme yapacağım. 1, 2, 3. Böyle devam ediyorum. 15 tane sık iğne öreceğim. Tane ördüm. Diğer kolun üstüne geldim. Orada da 3 eksiltme yapıyorum peş peşe. Kalan 7 sık iğnemi de tek tek örüyorum. Sayım 36'ya düştü. Şimdi bu sırada önce 6 tane öreceğim. Sonra yine 3 tane eksiltme yapıyorum. Peş peşe. Birinci, ikinci eksiltmem, üçüncü eksiltmem. Sonra 12 tane tek tek öreceğim. On iki tane ördüm. Peş peşe yine omuzda eksiltme yapıyorum 3 kere. Burada 6 tane sık iğnem kaldı. 6. Sıramı tamamladım. Sayım 30 sık iğneye düştü. Bu aşamada biraz elyaf yerleştirelim gövdeye. Şuraları zaten sıkıca makasla bastırmıştım. Şimdi bu aşamada kollara yerleştireceğim ve boyun kısmına yerleştireceğim. Teli kestim. İkisi de aynı uzunlukta. Şöyle belirliyorum uzunluğunu. Kolu şöyle ölçüyorum. 26-27 santim. Kolun uzunluğu şöyle esneterek 20-24 santim. 3 santim daha uzun yapıyorum. Çünkü uçlarını kıvıracağım şu şekilde. 1-1,5 santimde kıvırma payını bırakıyorum. Benim bebeğime 27 santim uzunluğunda kollara yetiyor. Boyun içinde 27 santim. Boyunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Ölçüyorum. 13-13,5 santim. Şuraya döner kafa yapacağım. O yüzden bu kadar uzunluk yeter diye düşünüyorum. 13 santim, 13,5, bu da 27 santim olacak arkadaşlar. Şöyle ikiye katlayacağım çünkü. Şöyle ikiye katlayınca burası da 27 santim olunca tam olacağını düşünüyorum. İkisi de aynı uzunlukta 27 santim uzunluğunda tel kestim. Şimdi burayı 1,5 santim kadar 1,5 santim kadar kıvırıyorum. Kol uçlarını.
Ben şöyle izolasyon bandı kullanıyorum. Elektrik bandı. İsterseniz bu şekilde bunu da kullanıyorum arkadaşlar. Elastik sabitleme bandı eczanelerde bulabilirsiniz. Bunu da hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Yani şu ek kısmı açılmasın diye bunu yapıyorum. Boyun için hazırladığım teli de şu şekilde biraz bir kısmı bir tarafını kısa yapıyorum. Şöyle 1 santim. Bunu daha sonra saracağım arkadaşlar. Şu kısmı belki uzun gelir, kısa gelir. Burayı ayarlamak için boyuna takarken onu bantlayacağım şu kısmı. Şimdi kollarına teli yerleştirelim. Şu şekilde. Böyle kıvıralım. Daha sonra düzelteceğiz. Böyle iyice bastırdım. Şu omuz kısımlarından kollara, şu kısımlara biraz elyaf yerleştirebilirsiniz. Buradan ittirip ve omuz kısımlarını da dikleştirmek için elyafla doldurabilirsiniz. Az bir miktar. Burada 3 tane tek tek örüyorum. 3 ördüm, eksiltiyorum. Bunu 6 defa tekrarlayacağım. Toplam 6 defa tekrarlayalım. 6 tane eksiltme yapacağız. 3 ör, 1 eksilt. 2 tane yaptım. 4 kere daha tekrarlayacağım. Eksiltmelerimi yapıp geliyorum. Eksiltmelerimi bitirdim. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi burada dediğim gibi şu omuzlara biraz daha elyaf ilave ediyorum. Bu sırada 2 tane tek tek örüyorum. Eksiltiyorum. 2 ör, 1 eksilt. Yine 6 defa 2 ör, 1 eksilt yapacağım. 6 defa 2 ör 1 eksilt yaptım. Sayım 18'e düştü. Şimdi bu sırada 3 defa 4 ör 1 eksilt yapacağım. 3 4 ör 1 eksilt. Bunu 3 defa tekrarlıyorum. 1 2 3 4 ördüm. Eksilttim.
eksilttim, eksilttim, 4 örüyorum. 1 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. Sayım 15 sık iğne düştü. 15 sık iğneyi 6 sıra dümdüz öreceğim. 6 sıra örelim. Boyun kısmını uzatalım. 15 sık iğneyi 6 sıra. 6 sıra 15 sık iğne yaptım. Bu aşamada boyuna yerleştireceğim. Teli hazırlamıştım. Onu takacağız. Şöyle ince bir makasın yardımıyla burada yer açıyorum arkadaşlar. A kısmına kadar uzanacak. Ucunu da böyle bantladım. Bu şekilde yerleştirelim. Döndüre döndüre. Buraya kadar geldi arkadaşlar. Elimle hissediyorum. Şimdi şu kısmı elyaf yerleştirelim boyuna. Burada sayımız 15'ti. 3 sık iğne bir eksilt yapacağım. 2 3 sık iğne bir eksilt. 3 defa tekrarlayacağım. Sayımı 12'ye düşüreceğim. Sonra bu teli kapatıncaya kadar 12 sık iğne öreceğim. Önce bunu 3 kere yapalım. 3 sık iğne bir eksilt. Bir, iki, 3 sık iğne bir eksilt. Dediğim gibi bunu tahmini 10 sıra öreceğim ben. 9-10 sıra öreceğim. Bu teli tamamen şöyle kapatana kadar bu kısım uzayacak. Sonra içine yine elyaf yerleştireceğim kenarlarına. Ben şimdi o kısmı tamamlayıp geliyorum. 10 sıra 12 sık iğne ördüm ben. Bakın tam kapandı. Buradan da elyaf yerleştirdim. Şöyle makasın yardımıyla boyun kısmını güzelce doldurdum. Şimdi burada eksilterek bitireceğim. Atlayarak yapabiliriz. Daha kolay olması için. Ya da böyle normal eksiltme de yapabiliriz. 6 tane eksiltme yapacağım. Şöyle atlayabiliriz arkadaşlar, zor oluyorsa. Bir sık iğne atlayıp sık iğne yapıyorum. Bir atla bir ör. Bir atla bir ör. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. İpi kestim. Buraya iğne takacağım. Şöyle ön halkalarına geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum.
Gövdemiz bitti. Böylece bu videonun da sonuna geldim. Kafa videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.